Her gündüzün bir gecesi, her baharın bir kışı ve her yükselişin bir düşüşü vardır. İnişler ve çıkışlar doğanın bir kanunudur. Ancak bazı düşüşler diğerlerine göre çok daha sert, çok daha keskindir. Zirvede gördüğümüz ya da oraya layık olduğunu düşündüklerimizin çakılışı bize her zaman çok daha dramatik gelir. Bugün futbol dünyasının son yıllardaki en sert düşüşlerini anlatacağız. Bir dönem mevkisinde dünyanın en iyileri arasında yer almış ya da en azından bir gün oralarda olmayı hayal ettirmiş oyunculardan bahsedeceğiz. İşte karşınızda yanlış kariyer planlamalarının, sakatlıkların ya da kendi hatalarının kurbanı olmuş 15 futbolcunun çakılma hikayeleri. Bu programı alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. 2017 yılından bu yana kullanıcılarına hizmet veren Paribu, Türkiye'de fan tokenları listeleyen ilk platform olma özelliğine sahip. Kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli işlem deneyimi sunan Paribu'ya üye olup listelenen 30'a yakın fan token'dan dilediğinize sahip olabilir, 170'ten fazla kripto parayla işlem yapabilirsiniz. Paribu. Çok değil, bundan yaklaşık 6-7 sene önce Türk futbolunun geleceği en parlak oyuncusuydu Cengiz. Başakşehir formasıyla sadece bir sezon oynayarak yaptığı büyük çıkış onu 13 milyon euro bedelle 20 yaşında Roma'ya götürdü. Bu çok da alışık olmadığımız bir transfer biçimiydi. Türkiye'de yetişmiş bir futbolcunun bu kadar genç yaşta bu paraları etmesi Cengiz'in potansiyeline dair en önemli göstergeydi. Üstelik Avrupa macerasına çok da iyi başlamıştı. Serie A gibi sert bir ligde ilk sezonunda 7 gol atmış ve A milli takım formasını da düzenli olarak giymeye başlamıştı. Cengiz, ülke futbolunun skorer kanat oyuncusu yetiştirme konusunda yaşadığı kıtlığa da ilaç gibi gelmişti. Zaman zaman istikrar sorunları yaşasa da hala çok gençti. İlerleyen zamanlarda bu sorunu aşması durumunda dünya çapında bir futbolcuya dönüşmesi işten bile değildi. Ancak bir şeyler eksikti sanki. Cengiz kendisi için kurulan bu büyük hayalleri paylaşmıyor gibiydi. Yeteneğine kıyasla futbol tutkusu ve adanmışlığı çok aşağılardaydı. Üstelik biraz sık sakatlanıyordu ve bu duruma sıkı çalışmamasının sebep olduğu konuşuluyordu. İtalya'da geçirdiği 3 yılın ardından Roma ona yaptığı yatırımdan vazgeçme noktasına gelmişti. Önce Leicester City'ye kiralandı, bir sezon sonra ise Marsilya'ya satıldı. Fransa'da az da olsa kendisini toparlayan Undertaker dönem dönem skor potansiyelini sahaya yansıtmayı başarsa da o eski parıltısından uzaktı. İdman yapmayı sevmeyişi ve yaşadığı sakatlıklar atletizminden götürmüş, her zaman biraz eksik olan defansif yönü ise hiç gelişmemişti. Sonunda bugün artık var olmayan anlamsız bir yerli oyuncu kuralı sebebiyle tam 15 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olarak vatan topraklarına döndü. 15 milyon euroluk müzmin bir yedeğe dönüştü. İşin en üzücü kısmı Cengiz'in hala sadece 27 yaşında olması. Hala takımına, ay yıldızlı formaya ve futbola verebileceği çok fazla şey varken hiçbir şeyi kalmamış gibi görünmesi. Ne dersiniz? Sizce Cengiz kariyerini yeniden ayağa kaldırıp eski günlerine dönebilir mi? Takvim yapraklarını biraz geriye doğru çevirip 2018 yılına dönebilseydik bugün Jude Bellingham için söylenen ne varsa benzerlerinin o dönemde Dele Alli için söylendiğini görürdük. Limitsiz gibi gözüken bir fiziksel kapasite, hatırı sayılır bir skor yapma becerisi ve modern oyunun tüm gereksinimlerine yanıt veren bir orta saha oyuncusu. Dele Alli 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin sahip olduğu en heyecan verici, en sürprizli oyuncuydu. Piyasa değeri 100 milyon euroyu görmüştü ve Real Madrid'in takibindeydi. Ona ne oldu sorusunun belli tek bir cevabı yok aslında. Alli'nin hayat hikayesini anlattığımız videoda bu soruya cevap olabilecek pek çok şey bulabilirsiniz. 13 yaşına dek 3 kez kıta değiştirmek zorunda kalan, zenginlikle yoksulluk, anne ve baba figürleri arasında keskin gidiş gelişler yaşayan bir çocuktu o. Hayatı gibi futbol kariyeri de arayışlarla geçti. Tam kendini buldu denilen yerde kaybetti ve keskin bir düşüş yaşamaya başladı. Gol sayısı, aldığı dakikalar ve piyasa değeri formuyla doğru orantılı olarak çakıldı. Jose Mourinho Tottenham günlerinde Alli'nin yüzüne karşı kahrolası tembel çocuk ifadesini kullanıyordu. Dele futbolda dahil olmak üzere hayatta hiçbir şeyi umursamıyor gibiydi. 100 milyon euro değer biçilen bu yetenekli genç 2022'nin Ocak ayında bedelsiz olarak Everton'a gönderildi ancak Premier Lig'de tutunmak için sahip olduğu son şansı da 6 ay içinde tüketti. Yeşil sahalarda son olarak 2023'ün Şubat ayında Beşiktaş formasıyla görülen Alli, yaşadığı ciddi sakatlığın ardından 28 yaşında kulüpsüz kaldı. Bir proje henüz olgunlaşmadan hayata geçirildiğinde bazı teknik sorunlar ya da öngörülemeyen engeller ortaya çıkabilir.
Aceleyle alınmış kararlar çoğu zaman önemli detayların gözden kaçmasına neden olur. Üstelik sürecin doğal akışı bir kez bozulduğunda geriye dönüp baştan başlamak her zaman mümkün değildir. Çünkü gereğinden erken atılan adımlar hem motivasyonunuzu hem de özgüveninizi zedelemiştir. Yol aynı yoldur da artık siz aynı siz değilsinizdir. Sanırım onun yaşadıklarını da böyle özetlemek lazım. Joao Felix Benfica'nın son yıllardaki en önemli projelerinden biriydi. Portekiz kulübünün başarıya ulaştığına şüphe yok, zira onlar 127 milyon euroyu kasalarına koydukları anda proje tamamlanmıştı. Ancak bu transfer Felix açısından haddinden çok erken atılmış bir kariyer adımı, Atletico Madrid içinse yüksek risk barındıran dev bir yatırımdı. Joao Benfica'da geçirdiği tek sezonda yeteneği, ofansif zekası ve özgüveniyle futbol severleri kendisine hayran bırakmıştı. Belki bir süre daha orada kalmalı, deyim yerindeyse kendi yağında kavrulmalıydı. Ancak bu transfer gerçekleştiğinde sadece 19 yaşında olan Joao artık tarihin en pahalı 5 futbolcusundan biriydi. Hem bu fiyatın hem de Atletico'nun hemen hemen aynı paraya Barcelona'ya sattığı Griezmann'ın yerini doldurma beklentisi Felix'in genç omuzlarına altından kalkılması imkansız bir ağırlık yükledi. Belki başka bir yerde daha öğretici bir teknik adamın altında çok daha fazlasını yapabilirdi. Fakat günden güne özgüveni ve kendi yeteneğine olan inancı da azaldı. Hala iyi futbolcu Joao Felix ama sadece o kadar. Düşüşü de yükselişi kadar ani olan, hayal ettirdiği o en üst sınıfa muhtemelen hiçbir zaman ulaşamayacak bir futbolcu. İşte yavaş ve sağlam adımlarla tırmanıp tam anlamıyla çakılan biri. Timo Werner 2016 yazında Stuttgart'tan ayrılıp Leipzig'e katılmış ve buradaki performansıyla parıl parıl parlamaya başlamıştı. Yeni takımındaki ilk sezonunda 21 yaşında 21 gol atarak Alman futbolunun sıradaki büyük golcüsü olacağına dair sinyaller verdi. Miroslav Klose ve Mario Götze'nin ardından Panzerlerin yeni ikonik santraforu Werner olabilirdi. Leipzig'te geçirdiği 4 yılda hem skorerliğini hem de topsuz oyununu geliştiren Timo, son sezonunda 28 gol atarak Bundesliga gol krallığında Lewandowski'nin arkasında ikinci sırayı aldı. Pandemi nedeniyle tüm kulüplerin para harcamaktan çekindiği 2020 yazını fırsat bilen Chelsea yönetimi 53 milyon euro karşılığında Avrupa'nın en iyi golcülerinden birini kadrosuna katarak iyi bir anlaşma yaptığına inanıyordu. Fakat Premier Lig Werner'e tam anlamıyla birkaç numara büyük gelmişti. Chelsea formasıyla ligde üst üste 15 maçta gol atamadığı kabus bir dönem geçiren Werner, skorer kimliğini Almanya'da bırakmış gibiydi. Kaçırdığı akıl almaz goller komik sosyal medya editlerine malzeme oluyor, Alman forvet her geçen gün özgüvenini biraz daha fazla yitiriyordu. Kimilerine göre gol atamasa dahi faydalı bir oyuncuydu Werner. Fakat futbol kamuoyunun tamamı bu görüşü paylaşmıyordu. Bilirsiniz, günün sonunda golcüler attıkları gol sayısıyla değerlendirilir. 2 sezonun ardından Werner için eve dönüş vakti gelmişti. Ancak Timo artık topa eskisi gibi vuramıyordu. Leipzig'e geri dönüşü de umduğu gibi olmadı. Ocak 2024'ten bu yana kiralık olarak Spurs forması giyen Werner artık gerçek bir 9 numaradan ziyade bir ikincil forvet rolüne adapte olmak zorunda kaldı. 28 gol attığı o çılgın sezondan sonra bir daha çift taneleri dahi bulamadı ve yedek kulübesine abone oldu. Kurtlar sofrası Premier Lig'in rekabetçiliğine yenik düşen bir başka futbolcu daha. Nicola Pepe, Avrupa'nın önde gelen tüccar kulüplerinden Lille'in son yıllarda attığı en büyük kazık olarak öne çıkıyor. 2018'de Angers''den 10 milyon euroya satın aldığı Pepe'yi sadece bir sezonda parlatmayı başarmıştı Fransız kulübü. O sezon 22 gol ve 11 asist yapan Pepe, transfer piyasasının gözde oyuncularından biri olmuştu. 24 yaşında kendisini Lig 1'de ispatlamış atletik ve skorer bir solak. Bütün bunlar alt alta yazılıp toplandığında onu transfer eden Arsenal'a 80 milyon euroluk bir fatura çıktı. Pepe'nin topçulardaki ilk 2 sezonu çok da kötü sayılmazdı, ancak beklentilerin uzağında kaldığı da bir gerçekti. Dönem dönem saman alevi gibi parlayıp çok iyi maçlar çıkarsa da bunu istikrarlı olarak yapamadı. Pepe, Arsenal'ın içinden geçmekte olduğu başarısız ve istikrarsız dönemin ete kemiğe bürünmüş hali gibiydi. Topçuların altyapısından yetişen ve Pepe ile aynı pozisyonda oynayan Bukayo Saka ise tam aksine Arsenal'ın yeniden yükselişe geçtiği dönemin simge isimlerinden biri olmuştu. Bu durum süreleri gittikçe azalan Nicola için ayrılık demekti. Bir sezonluğuna Nice kiralanan Pepe burada da sakatlık sorunları sebebiyle hızlı düşüş eğrisini sürdürdü ve istenmeyen adam konumuna geldi. Öyle ki Arsenal 80 milyon euroya aldığı Pepe'nin kontratını son yılına girerken feshetti. 29 yaşına gelen fil dişili Trabzonspor ve Villarreal'le şansını denese de onun Lille formasıyla Fransa Ligi'ni kıran Nicola Pepe olduğuna inanmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.
Onun sert düşüşü Premier Lig'in rekabetçiliğiyle alakalı değil. Tam aksine Wilfried Zaha ne zamanki konfor alanından çıkıp şansını başka bir yerde denemeye karar verdi, işte o zaman gerçek hayal kırıklığıyla tanıştı. Futbol severler onu hep Palace'ın Zaha'sı olarak bildi, öyle tanıdı. 20'li yaşlarının başında minik bir United macerası olsa da bu detayı ancak gurme Premier Lig fanları bilirdi. Ligin asansör takımlarından Crystal Palace'da oynayan, çok hızlı, çok iyi çalım atan şu stil sahibi adam. Tabii bir de Top 6 takımlarının başına bela olmasıyla tanınırdı. Her dönemde etrafında transfer dedikoduları dönüp durdu. 50-60 milyon euro bandında teklifler aldığı konuşuldu hep. Bazen Chelsea'ye, bazen Tottenham'a yazıldı. Hatta Arsenal'ın listesinde vatandaşı Pepe'nin önünde yer aldığına dair rivayetler de vardı. Ancak transferi bir türlü gerçekleşmedi. Belki genç yaşta yaşadığı United tecrübesi ürkütmüştü onu. Belki de yalnızca Palace'ın istediği yüksek fiyatlara çıkan olmadığı için takımda kalmıştı. Neticede Zaha'nın buradan ayrılması için imzaladığı son kontratın bitiş tarihini beklemesi gerekecekti ki o tarihte Wilfried artık 30 yaşına gelmişti. Premier Lig'in devleri Zaha için artık eskisi kadar iştahlı gözükmüyordu. Kariyeri boyunca hiç çıkamadığı Şampiyonlar Ligi sahnesini deneyimlemek istedi Zaha. Galatasaray'ın teklifine evet dedi. Yıllarca dünyanın en iyi liginde kendini defalarca kez ispatlamış bir oyuncu olarak bu yeni meydan okumanın onu fazla zorlamayacağını düşünüyordu belki de, fakat yanılıyordu. Zaha başrolde olmaya öyle alışkındı ki yardımcı oyuncu rolünü bir türlü kabullenemedi. Her ne kadar doğrulanmamış bir iddia olsa da Wilfried'in takım arkadaşlarıyla da arası kötüydü. Gol attığında kimse onu kutlamak için yanına gitmek istemiyor gibiydi. Üstelik artık bildiğimiz Zaha'dan çok farklıydı. Patlayıcılığı ve eşsiz çalım atma kabiliyeti zamana yenik düşmüştü sanki. Zaha'nın büyük düşüşünü Türkiye'deki yabancı kuralına ya da Okan Buruk'un hatalı tercihlerine bağlayanlar da olmuştu. Ancak Wilfried kiralık gittiği Lyon'da da kulübeden çıkamadı. Zaha Premier Lig'in en parlak yıldızlarından biriyken adadan uzak kaldığı 1,5 yılda resmen sudan çıkmış balığa döndü. Bir zamanların altın çocuğu Raheem Sterling'in 2014'te Liverpool formasıyla Golden Boy ödülünü kazanmış olması ona dair beklentinin somut bir ispatıydı. Bir yıl sonra Kırmızıların kalbini kırarak 50 milyon pound'a Manchester City'ye transfer oldu. Jamaika asıllı Sterling futbolcu olmasa sprinter olarak şansını deneyebilecek kadar süratliydi, fakat oyun zekası bakımından kısıtlı bir oyuncu gibi görünüyordu. Eğer bir başkası onun yerine düşünürse, ona yalnızca önceden tanımlanmış görevler verip oynayacağı rolü keskin hatlarla çizerse çok faydalı bir oyuncu olabilirdi. Derken hayatına kel kafalı ve aklını futbolla bozmuş bir adam girdi. Bugün Raheem'e sorsanız size Pep Guardiola'dan çok da hoşlanmadığını söyleyebilir, ancak ona büyük saygı duyduğuna eminim. Watford'a karşı 6-0 kazandıkları FA Cup finalinin ardından seremoni sırasında ekranlara yansıyan şu kareler ikiliye dair akıllarda en fazla yer eden görüntüydü sanırım. Sterling maçı 2 gol 1 asistle tamamlamıştı, yani o kadar da kötü oynamış olamazdı. Üstelik vakit kutlama yapma vaktiydi, ancak Pep oyuncusunu bir köşeye çekmiş ölümüne darlıyordu. Çünkü ona göre öğrenmenin yeri ya da zamanı yoktu. Onun bu talepkar tavrı Raheem'i belki başka bir paralel evrende asla ulaşamayacağı seviyelere çıkardı. Katalan hoca birlikte 6 sezon çalıştığı oyuncusundan son damlasına kadar faydalandı ve Sterling zaman zaman sahiden de dünyanın en iyi futbolcularından biri gibi gözüktü. City formasıyla 339 maç, 131 gol ve 73 asist gibi istatistiklere imza atan Raheem, yaklaşık olarak sahaya çıktığı her 3 maçtan ikisinde skor katkısı yaptı. 2022 yazında City'den ayrılıp Chelsea'ye imza atan Sterling, o tarihten bu yana öyle sert bir düşüş yaşadı ki Manchester'daki performansının içinde bulunduğu yapıyla ve çalıştığı hocayla alakalı olduğu da kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Son 2 yılda yaşadığı sakatlıklarla birlikte eski atletizmini de kaybeden Raheem, kiralık gittiği Arsenal'da yedek kulübesini ısıtmakla meşgul. Bir başka sistemin ve hocanın parlattığı bir başka futbolcu. Liverpool kariyeri boyunca Sadio Mane ve Muhammed Salah arasında tatlı bir takım içi rekabet söz konusuydu. Her iki oyuncunun da Afrika kökenli olması, ikişer kez kıtanın en iyi oyuncusu seçilmeleri ve Premier Lig'de yaşadıkları gol krallıkları da cabası. Bu karşılaştırmada çoğunluğun tercihi Mısırlı olsa bile Sadio Mane de mevkisinin en iyi 5-6 oyuncusu arasında sayılabilecek seviyede futbol oynuyordu. Jürgen Klopp kişisel uzmanlığı ve Liverpool'da inşa ettiği sistem sayesinde bu ikili de dahil olmak üzere çalıştığı pek çok oyuncuya muazzam birer gelişme kaydettirmişti. Belki de bu sebeple Jürgen gibi hocaların çalıştırdığı takımlardan oyuncu alırken 2 kez düşünmek gerekir, çünkü bazı oyuncular olduğundan çok daha iyi gözüküyor olabilir. Liverpool'dan ayrılmak belki de Sadio'nun kariyerinde aldığı en kötü karardı. Ancak bugün kulüp yönetiminin Salah'a karşı sergilediği tavra bakarsak sanırım Mane bu kararı vermeseydi bile Liverpool'daki günleri sayılı olurdu.
Üstelik Mısırlı'nın aksine kırmızılardaki son yılında Sadio'nun düşüşü hafif hafif başlamıştı. Burada başarabileceğim her şeyi başardım diyerek Merseyside ekibine veda eden ve yeni bir meydan okumaya yelken açan Sadio, 2022 yazında Bayern Münih'e transfer oldu. Ancak Alman devinde yalnızca bir sezon oynayabildi. Burada yaşadığı sakatlık sebebiyle 20'ye yakın maç kaçıran ve çoğunlukla yedekten gelen Mane, soyunma odasında Leroy Sané ile yaşadığı yumruklaşmaya varan kavga sebebiyle kısa bir süre kadro dışı kaldı ve sezon sonunda da bileti kesildi. Kendisiyle aynı yaştaki Muhammed Salah bugün gezegendeki en iyi futbolcu gibi oynarken bir zamanlar onunla vs atan Mane 2 yıldır kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor. Eğer diğerlerininki düşüşse onunkine başka bir isim bulmak lazım çünkü Paul Pogba herhangi bir dış etkene gerek duymadan kariyerini kendi elleriyle mahvetmiş bir oyuncu. Fransız orta saha modern oyunun poster çocuğuydu. 1.90 civarında boy, kas yığını bir vücut, upuzun bacaklar ve bu devasa kütleye oranla acayip bir de teknik kapasite. Her iki ayağını da raket gibi kullanabilen, elastiko yapabilen 1.90'lık bir futbolcu. Sanki konsol oyunlarında ürettiğimiz fantastik karakterler gibiydi. Abarttığımı düşünebilirsiniz ama bana kalırsa Pogba tarihin en iyilerinden biri olmak için gereken her türlü fiziksel donanıma sahipti. Onda eksik olansa mental olgunluk ve adanmışlık gibi şeylerdi. United Akademisi'nde yetişen Pogba öncelikle 20'li yaşlarının başında Juventus'ta parlamıştı. Kırmızı Şeytanlara dünyanın en pahalı oyuncusu olarak dönüş yaptığında hafif bocalamış olsa da 2018 Dünya Kupası performansıyla yeniden beğeni toplamış ve herkese gerçek Pogba'yı göstermişti. Yazık ki 7 yıl önce dünya şampiyonu oldukları o turnuva Pogba'nın görüp görebileceği en tepe nokta oldu. O tarihten bu yana tek bir majör kupa kazanamadığı gibi futbolcu olarak da sürekli geriye gitti. Performansından çok teknik adamlarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Pogba, 2022 yazında United'la kontratı sona erdiğinde artık 30 yaşına gelmiş ve sürekli sakatlanan bir oyuncuya dönüşmüştü. Eski kulübü Juventus ona bir şans daha vermek istediyse de Pogba bu şansı yüzüne gözüne bulaştıracaktı. Paul, İtalyan kulübüyle doğru düzgün sahaya çıkamadan yasaklı bir madde kullandığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men cezası aldı. Daha sonra bu ceza 18 aya indirilse de sanırım Fransız oyuncunun üst düzey kariyerinin sona erdiğini kabul etmek gerek. Kötü bir kaybeden olabilirim ama hile yapan biri değilim diyen Pogba, yasaklı maddeyi bilinçli olarak kullanmadığını savunuyor. Hoş ben kariyeri devam ederken bilinçli olarak doping yaptığını kabul eden hiçbir futbolcu hatırlamıyorum ya neyse. Bir dönemin transfer rekortmeni Paul Pogba, şu sıralar kulüpsüz ve 31 yaşında futbola geri dönebilmenin yollarını arıyor. Onun gençlik yıllarını hatırlamayanlar bu listede olmasına biraz şaşırmış olabilir. Zira son birkaç yılda herhangi bir maçını izleyen kimse Martial'e dair büyük beklentilere sahip olmazdı. Ancak oyuncu Manchester'a ayak bastığı günlerde çok daha fazlasını hayal ettiren bir yetenekti. Fransız futbol efsanesi Thierry Henry ile aynı yerden, Les Ulis'ten geliyordu. Oradaki ilk antrenörleri Martial'den Henry'nin 6 yaşındaki minik bir kopyası şeklinde bahsediyor. Teknik becerisi ve hızı yaşıtlarının çok önünde olan, kararlı ve kaybetmekten nefret eden lider bir karakter olarak anlatılıyor. Tıpkı Henry gibi bir dönem meşhur Clairefontaine Akademisi'nde yer alan Martial, ilk çıkışını da onun gibi Monaco formasıyla yaptı. 2015 yılında Golden Boy ödülünü kazandı ve o yaz Manchester United'a 60 milyon euroya transfer oldu. Bugün Premier Lig'in iddialı ekipleri bilhassa da United neredeyse her transferini aşağı yukarı bu meblağlara yapıyor olabilir. Ama 2015 yılı itibariyle bu rakamın çok ciddi bir harcama olduğunu söylemem gerek. Martial o dönem Di Maria'nın ardından kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferiydi. Manchester günleri fena başlamadı. Beklentiler büyük olsa da henüz 20 yaşındaydı ve topu ayağına her aldığında büyülüyordu. ABD'de oynanan bir hazırlık maçında Real Madrid savunmasına karşı yaptıkları futbol severlerin aklını başından aldı. Dar alandaki bu sorun çözme becerisi çok az futbolcuya nasip olmuş bir şeydi ancak zamanla ortaya çıkacaktı ki Martial çok istikrarsız bir futbolcuydu. Aslına bakarsanız bugün kariyerindeki en büyük başarının Manchester United'da 9 yıl boyunca kalmak olduğu söylenebilir. Martial zaman zaman iyi performanslar sergilese de hiçbir zaman hayal ettirdiği kadar büyük bir oyuncuya dönüşemedi. Üstelik o muazzam dribling yeteneği de atletizmiyle birlikte zamanla erozyona uğradı. Martial henüz 29 yaşındayken dünyanın en iyi liginden Yunanistan Ligi'ne düştü. En başta da belirttiğim gibi bu listedeki oyuncuların bazıları vaktiyle gerçekten zirveye çıkmış isimler. Bazıları ise vaat ettiği potansiyel sayesinde zirveye çıkacağını hayal ettirmiş oyuncular ve Ansu Fati onların başında geliyor. O kadar uzun zamandır adını biliyoruz ki hala sadece 22 yaşında olduğuna inanmak biraz güç.
Fatih'i ilk kez Barcelona formasıyla sahada gördüğümüzde 16 yaş 9 aylıktı. Bu kadar genç bir yaşta sahaya yansıttığı özgüven ve sahip olduğu doğal yetenek eşine benzerine az rastlanacak türdendi. La Masia Akademisi'nden çıkması ve Lionel Messi'nin 10 numaralı formasını devralması da ona dair beklentileri arşa çıkardı. Hızlıydı, kuvvetliydi, topa nasıl vurulacağını biliyordu ve zaman onun lehine işliyordu. Belki de futbol severler olarak düştüğümüz en büyük yanılgı genç futbolcuların sürekli gelişeceğine ve daha iyi olacağına inanmamız. Oysa oyuncu gelişimi konsol oyunları ya da menajerlik simülasyonlarında olduğu gibi lineer değildir. Bazen içinde bulunduğu ortamla, bazen oyuncunun adanmışlığıyla, bazen de tamamen sahip olduğu genlerle alakalıdır. Örneğin Fatih ile ilgili o günlerde henüz bilmediğimiz şey onun sakatlanmaya çok müsait bir fiziksel yapıya sahip olmasıydı. 2020 yılında menisküs ameliyatı olan Fatih yaklaşık bir yıl boyunca sahalardan uzak kaldı. Geri döndüğünde herkes kaldığı yerden devam etmesini beklese de Fatih o tarihten bu yana şöyle üst üste 4-5 aylık sağlıklı bir periyot geçiremedi. 2023'te bir yıllığına Brighton'a kiralandı. Bir süreliğine gözlerden uzak kalıp toparlanması için iyi bir fırsat olabilirdi. Ancak burada da sakatlıklardan yakayı sıyıramadı. Böylelikle hem Fatih hem de bir dönem 80 milyon euro bandında gezinen piyasa değeri birlikte dibe vurdu. Brezilya'nın yoksul gecekondu mahallelerinden, faveladan çıkıp Manchester United'a uzanan bir hikaye. Böyle anlatınca kulağa çok fiyakalı geliyor değil mi? Sanırım Antony'nin sorunu da bu. Saçından başından dövmelerine hatta futbolculuğuna kadar önemsediği ilk şey sanki fiyakalı görünmek gibi. São Paulo doğumlu Anthony Matheus dos Santos futbola bu şehrin takımında başlamıştı. A takımda bir sezon kadar oynadıktan sonra 20 yaşında Ajax'a transfer oldu. O dönem Hollanda ekibinde sportif direktörlük yapan Mark Overmars, Anthony'yi uzun zamandır takip ettiklerini ve onun birinci sınıf bir yeteneğe sahip olduğuna inandığını söylüyordu. Ajax böyle yetenekli oyunculara gelişmeleri için en iyi imkanları sunabilecek bir kulüptü ve Brezilyalı hayallerini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaşmıştı. Eğer Manchester United teknik direktör olarak Erik ten Hag'la anlaşmasaydı yine de burada olur muydu bu bir merak konusu. Zira Hollandalı hoca bütün Ajax kadrosunu United'a taşımaya kararlı gibiydi. Ancak Anthony onun döneminde transfer edilen en pahalı oyuncu olarak tepkilerin en sertiyle yüzleşmek zorundaydı. Sıra dışı karakterinin de bu duruma pek bir yardımı dokunmayacaktı. São Paulo'da büyüdüğüm favelanın adı Küçük Cehennem'di diyor Anthony. Silahlar, uyuşturucu ve polis görmeye o kadar alışkındım ki hiçbiri beni korkutmuyordu bile. Bir gün annemle yürürken mahallemizden geçen harika kırmızı bir araba gördüm. Anneme döndüm ve dedim ki bir gün futbolcu olduğumda o arabayı alacağım. Bana sadece gülmüştü. Anthony o fiyakalı arabaya gerçekten de sahip oldu. Fakat bugünkü durumuna bakınca keşke kendisine başka hedefler koysaymış dedirtiyor. Ajax'la yaşadığı tırmanış ne kadar hızlıysa United'da düşüşü de o denli hızlı oldu. Brezilyalı gerek düşük performansı gerekse tavırları sebebiyle ciddiye alınmayan ve sosyal medyada dalga konusu bir figür haline geldi. United zedelerden bir diğeri. Eğer bir Manchester United yöneticisi kulübünün tarih boyunca Real Madrid'le arasında nasıl bir transfer akışı olduğunu incelese, muhtemelen İspanyol deviyle bir daha asla masaya oturmayacaktır. Madrid daima United oyuncularını en verimli dönemlerindeyken transfer etmiştir. David Beckham, Ruud van Nistelrooy ya da Cristiano Ronaldo örneklerinde olduğu gibi. Oysa Eflatun Beyazlılar bir oyuncusunu Manchester United'a satmışsa o futbolcudan pek de hayır beklememek gerekir. Angel Di Maria, Rafael Varane ve son olarak Casemiro örneğinde gördüğümüz gibi. Brezilyalı 2022 yılı itibariyle kendi pozisyonunun en iyi 3 oyuncusundan biri olarak kabul görmüş bir futbolcuydu. Başta 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere İspanya kariyerinde tam 18 kupa kazanmıştı. Casemiro'nun United'a transferi, ileri gitmek isteyen bir kulübün neden genç ve başarıya aç oyuncuları tercih etmesi gerektiğinin en güzel örneklerinden biri. Mevkisinin en iyilerinden biri olsa dahi 18 kupa kazanmış doygun bir futbolcu alıyorsunuz. Üstelik bu futbolcu 30 yaşında ve zaman onun aleyhine işliyor. İşte bu durumda ilerlemeden söz edemezsiniz. Eğer doğru düzgün bir yapıya sahipseniz, her şeyiniz tamamsa ve tek eksiğiniz o pozisyonda Casemiro gibi deneyimli bir oyuncuysa o zaman bu hamle mantıklı olabilir. Yok değilse, ki değildi, o oyuncu da ortama uyum sağlar ve mevkisinin en iyilerinden biri gibi değil, etrafındaki diğer herkes kadar kötü gözükür. Yanlış adama bulaşanlardan biri Cancelo. Çok değil, bundan 2 yıl önce hem mevkisinin en iyilerinden biri hem de ona özel olarak tanımlanan sahte bek rolünün tartışmasız en iyisiydi. Guardiola'nın bir makine gibi çalışan takımında sistemin en önemli dişlilerinden biriydi.
Joao topla çok becerikli bir oyuncu olmasına karşın işin savunma tarafında büyük zaaflara sahipti. Ve hocanın ona biçtiği rol hem Cancelo'nun en güçlü yanlarını ortaya çıkarıyor hem de tüm defolarını gizliyordu. Takımıyla yarıştığı her kulvarda şampiyonluk kazanan Katalan hoca, geriye kalan son büyük hedefine ulaşmak için birkaç oyuncunun üstünü çizmeye hazırdı. Ve o isimlerden biri de Cancelo oldu. Sanırım Guardiola Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için hücum savunma bakımından çok daha dengeli, çok daha hibrit profillere ihtiyacı olduğuna karar vermişti. Nitekim Pep 2023 yılında bu hedefine de ulaştı ve City o sezon grup aşaması da dahil turnuvada sadece 5 gol yiyerek defansif açıdan üstün bir başarı gösterdi. Yeni sistemin kurbanı olan Joao kenarda beklemeyi kabullenememiş ve Pep'le kişisel bir sürtüşme yaşayınca soluğu Bayern Münih'te almıştı. Alman devinin ardından bir sezonda Barça'ya kiralanan Cancelo bir daha hiç Manchester City günlerinde olduğu kadar iyi gözükmedi. 30 yaşında Suudi Arabistan'a yolcu edilen Cancelo sanırım zamanı geri alabilseydi Guardiola'nın suyuna gitmeyi tercih ederdi. Tarihin gördüğü en komple iki futbolcuyla aynı döneme denk gelmek hep Neymar'ın şanssızlığı olarak anlatılmıştır. Gerçekten de bir dönem Messi ve Ronaldo'nun arkasında sayılan 3. isimdi. Ancak Neymar birinden 7, diğerinden 5 yaş küçük olmasına karşın futbolu ikisinden de daha erken bırakmak zorunda kalacak gibi. Hoş zaten yaklaşık 2 yıldır doğru dürüst topa vurmuşluğu da yok. Neymar bu iki anormal adamla hiç değilse yetenek seviyesi olarak baş edebilecek nadir oyunculardandı. Onlarla rekabet edebileceği bir diğer alansa pazarlamaya son derece müsait bir ürün olmasıydı. Fakat çoğu Brezilyalı gibi o da sadece canı istedikçe top oynadı. İyi bir topçu olmakla yetindi. Büyük bir sporcu olmaya yeltenmedi bile. Sürekli sakatlanması ve zaman zaman dikkat çeken fazla kiloları vücuduna gereken dikkati göstermediğinin kanıtı. Bütün bunlara rağmen kısa süren prime çağında pek çok şey başardı Neymar. Pele'yi geride bırakarak Brezilya milli takımının tarihteki en golcü oyuncusu oldu. 20. yüzyılın en skorer 12 futbolcusundan biriydi. 30'dan fazla kupa kazandı. Bütün bunları yaparken sakatlıklar sebebiyle kenarda kaldığı maç sayısı 230'dan fazlaydı. Başka bir deyişle kariyerinin yaklaşık 3,5 yılını sakat geçirdi. Sanırım Neymar'ın kendi zirvesi Barcelona dönemiydi. Messi'nin gölgesinden kurtulup başrol olmak için gittiği Paris'te aynı istikrarı ve keskinliği bulamasa da hala en iyiler arasındaydı. 2022 Dünya Kupası ise Neymar için sonun başlangıcı, yaşayacağı büyük düşüşün start noktasıydı. O turnuvada dahi ayak bileğiyle başı fena halde dertteydi. Ancak yine de odaklanmış, en iyisini veren bir Neymar'ı son kez Katar'da izledik. O günlerden beri yeşil sahalardan çok bilgisayar başında Counter Strike oynayarak vakit geçiren Neymar, henüz Suudi Pro Ligi'nde gol sevinci dahi yaşayamadı. Her yükselişin bir düşüşü ve her güzel şeyin bir de sonu var. Tıpkı bu içerik gibi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.